Japon atasözü var. Bu pulu ben şimdi ne olarak kullandım burada? Kılavuz. Peki kılavuzu pul olanın? Yolu cıvata da doldur. Yolu ne? Cıvata doldur. Civata doludur. Aynen. Ha tamam. Neden abi? Neden Harley bırakıyor? Abi dönmüyor ya. Vallahi dönmüyor motor ya. Artık boya yapmıyorum. Gözlerin neden bozuldu biliyor musun? Neden? Bilgisayara bakmaktan. Bana bir laf ettiğinde bu fotoğrafı göstereceğim. Çok haklılar. West Riders Custom'a hoş geldiniz. Bu hafta merakla beklenen Dante projesinin 3. bölümünü çekiyoruz. Bayağı uzun bir ara oldu. Evet. Bir önceki bölümde ne yaptık? Sökmüştük galiba en son. Onu da şuradan tıklayıp izleyebilirsiniz bir önceki bölümünü. Bu süreçte aslında çok fazla ilerleyemedik projede. Yine bir şeyler yaptık. Çok fazla ilerleyemedik. Bunun sebebi de aslında bu motora olabildiğince sakin kafayla, olabildiğince sakin zamanlarda bakmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim için çok önemli bir proje. Onun dışında zaten dükkanın içinde sürekli bir koşuşturma olduğu için de çok fazla aslında öyle kafamızı toparlayabileceğimiz zamanlarda olmuyor. Ya şey Oldukça... önemli, çok fazla hani detay barındıran bir proje. O yüzden bir şeyini yaparken işin bölünüp başka bir işle uğraşmak istemiyoruz aslında. Evet. Yani şöyle bir oturup zaten galiba işin sonu şeye dönecek. Akşamları galiba. Aynen. Kalıp bu motor. Çünkü bir taraftan da işte Motobike İstanbul kaç? 2020 şey mi oluyor? 25 mi oluyor? 4 mü oluyor? Biz 3'teyiz. Biz 24 oluyor. 24 fuarına da aslında yetiştirmek istiyoruz. Hem bu projeyi hem Old Fart projesini. Onun da videolarını şuradan izleyebilirsiniz. Hangi yıldayız? Çok zor bir aslında bizim için. Yani ortalama challenge gibi 6 ay şey. bir süremiz var. Evet. 6 ayda. 6 ayda yani normalde yetişmez. Bence de yetişmez. Yetişmez. Zaten. En azından bir sene böyle bir proje için en azından bir sene uğraşmak lazım. Bir de bir köy dolusu adam lazım diyorlar da gerçekten. Ya şöyle zaten diğer yani önceki bölümlerimizde anlattığımız şeyleri izlerseniz tekrardan bu projenin neden 6 ayda yetişmeyeceğini anlayabilirsiniz. Yani çok fazla yapılacak işlem ve çok fazla detay var. Üstünde kullanacağımız çok az şey var yani motorun. Evet. Aslında en çok vakit alan şeylerden bir tanesi de o. Bir şeyleri hazır alıp takmamaya çalışıyoruz özellikle. Öyle olduğunda da zaten o parçanın tasarımı bile ciddi bir vakit alıyor yani. Sadece motorun başına oturup böyle saatlerce izlediğimiz, düşündüğümüz zamanlar oluyor. Evet, o zaman şu ana kadar yaptığımız işlerden bahsedelim. Bunun ilk videodan hatırlarsınız, ön Springer uzundu. Öyle kullanmayacağımızı zaten söylemiştik. Bir tur kestik. Yaklaşık 12 santim falan 12-12,5 santim falan bir kısalttık. Ardından motorun üzerine yükledik Springer'ı ve tam istediğimiz görseli vermedi. Ondan sonra biraz daha kısaltmaya karar verdik. O da 3,5 santim falan olması lazım. Yani artı 3,5 santim daha. Yani ortalama 15,5-15 santim falan kısalmış olacak Springer. Yani şeyi de bozmamaya çalışıyoruz. Motorun alttan bakıldığında zemine olan paralelliğini de olabildiğince bozmamaya çalışıyoruz bu alçaltma işlemini yaparken. Bunun yapmamızdaki de en önemli sebeplerden bir tanesi bu tarz işlerde biraz daha tekeri şasiye doğru yaklaştırdığımızda hem teker de daha iri gözüküyor hem motor da daha kompakt, derli toplu duruyor böyle, derli daha toplu iç içe duruyor. Bunu daha kısaltabilir miyiz? Aslında şu an düz, yani şu an maksimumdayız. Şöyle kısaltılır. Arka amortisörü de biraz kısaltırsak yine aşağıdaki düzlüğü kaybetmeden önü biraz daha basabiliriz. Ama o zaman da biraz konfor çizgisinin de dışına çıkıyor ve en önemlisi de aslında görsel anlamda şasinin burada bir arka swing arm'a doğru paralel bir yani düz bir akışı var. Arkayı bastığımız zaman swing arm yukarıya doğru kalkacak. Buradan da bir kırılma yakalayacak yani tam şasinin şuradan görüntüsü. Bir yerden kırılacak böyle gelirken şase böyle gidecek bu sefer. Esas o yüzden de arkayı basmamamız gerekiyor. Yani şasenin konumu zaten çok iyi bence. Bu arada bu amortisör şeyleriyle oynuyoruz ya, YouTube'dan, Instagram'dan falan çok yorum geliyor. Ayarlarından çıkıyor. Fabrika ayarlarından çıkıyor. Viraja yatamazsın, arkandaki adam götüne dayanır, korna çalar falan filan. Zaten işimiz bu Sanki değil mi? masal Custom'ın olayı zaten fabrikanın sana sunmadığı şeyi sunmak yani. Ya çıkmak da bir de şey de var yani. Ayrıca şöyle bir şey var. Ben burada custom yaptığımız motorların... Bir gelsene. Ya şöyle bir durum var. Ben mesela burada testini yaptığımız motorlarla hani daha doğrusu custom yaptığımız motorlar testi çıkıyorum.
Kimse benim arkamdan korna çalmıyor. Onun yerine hayran hayran izliyorlar yani. Ya abi kimsenin götüne dayanacak korna Kardeşim sana çalamayacak. Bir de- herkes hayran. o yüzden. Abi Teşekkürler kardeşim. o ben bir tane motorla yaşadım onu. Hani Revival. arkadan dayan Revival, 50'lik Revival yani. Ne o? Mondial'in. Mondial, Ya sıkıntı yorumlar var ya. geliyor ya şimdi arkayı basarsanız bu motorun bütün her şeyi kaybolur, süremezsiniz, Fabrika gazlayamazsınız, ayarlarından viraj çıkarlar yapamazsınız ki yaparız. Ama ne beklediğinizle doğru orantılı bu. Yani sonuçta biz de piste çıkıp yarışmayacağız bu motorlarla. Ondan sen ne düşünüyorsun bu konuda? Önünde şimdi daha da basabilir. Veya diyoruz ya arkayı basmayalım, Şöyle önü basalım, yani orayı kaldıralım. motosiklet denilen bir motosikletin bir sürü türü var, bir sürü marka var, bir sürü ülke, bir sürü mühendislik. Aralarından hangisi sana yakın geliyorsa aslında onu kullanacaksın. Mevzu. evet. Ya Gazlamak motordan ne istiyorsan, istiyorsun? viraj yapmak istiyorsan ya da onun gibi şeyler istiyorsan daha stock adventure motorlar var. Onlara binebilirsin. İşte daha hızlı gitmek istiyorsan, piste çıkmak istiyorsan racing motor kullanabilirsin. Ama bu da ayrı bir kültür. Ki bunun geleneğinde Yani, de zaten amortisör diye bir şey yok. Arka amortisör normalde diye bir şey hardtail. genelde yok. Evet bunu önceki videolarda da anlatmıştık. Hardtail şaside dedikleri direkt buradan dümdüz geliyor. Tabii ki biz bunu kullanılması da lazım bu motorun Türkiye yollarında. Çok da engebeli yollarımız da var. O zaman evet hardtail yapamıyoruz da bunun çeşitli sebepleri de var. Ya bize, hani Yani vize sorunları. gibi. Aynen. Hani Ama ülkede oluyor mu? de- Oluyor. Olur. Hardtail motorlu diye ben Amerika'da hiç arkasına tır yanaşıp da düt kornayla sıkıştıran falan hiç Onlarda şey yok yani düt yok ama. yani ya da biraz bu şehir efsaneleri, yanlış bilinen, korkulan şeyler. Ya o insanlara işte öyle geliyor. Her şeyde aslında kulak asmamak gerekiyor baktığın zaman her yoruma da. Yani Ya bir de şöyle bir durum var. Biraz daha bu kültürü yayabilmek aslında. O yüzden bunu açıklamak. ama yani gereği o yorumu duyuyorum. yazan kişi zaten o kültürü seven kişi değil ki. Yani. Ben işte girip baktım yani hani adventure motoru var anlatabiliyor muyum? Ya bir de şey var kanka. Şimdi şöyle hani bir durum var. ben de mesela adventure motor kullandığım zaman hissettiğim şey başka. Yolda çok iyi gidiyorum, çantaya bir şeyler koyuyorum, yüksek viraja giriyor, frene basıyorsun, duruyor. Evet yani maymuna versen kullanır. Ben hiçbir şey hissetmiyorum Böyle zaten. demeyeyim, bunu keselim Ama öyle. Abi. Ben de bir Tabii, şey burada gaza biraz basıyor, hop, ırkçılığımız hemen yapıyorsa traction bence control yanıyor bence de o falan. motosiklet değil yani. O zaman git araba kullan yani. Amacın ne? Sadece Tabii. aralardan geçebilmek mi? Motordan beklentin bu mu? Yani. Ya o aradığın keyif işte aslında. İşte yani kişiden neyden kişiye keyif değişir. aldığınla... Yani ben işte biz eski motorlar kullanıyoruz. Senin 2000 model motorun var. ABS var mı kanka? Yok ya bir de Traction kontrolü geçen var bir mı? soru daha gelmişti. Var ben. Ben mesela motorumu satarsam daha eskisini almak için satarım. Bana ne amortisörü basıyor basmıyor, kalkıyor kalkmıyor, ABS dediğin gibi yok. Teknolojik Ya o hiçbir şey konuda istemiyorum bende ben şey var zaten. mesela ne kadar teknoloji varsa o kadar problem çıkabilecek noktam var. Örnek veriyorum yani GS'lerde bir ton sensör var böyle ya da Harley'lerde de var. Bir tanesi okumuyor sensör ya da kablosu kapıyor motor kalıyor. Yani gidemiyor O da motorla. başka bir bakış açısı mesela. Ben mesela o yüzden fazla teknolojiye çok karşıyım motorda. Yani mesela ben de kickstart düğmeden 10 numara. Mekanik Yani parçalar Değişik beklentisine göre. Kışın bir görmek isterim seni. Evet, bu da- Sabah kalktın işe gidiyorsun kışın. Çektin Yok jikleyi, abi. bastın. Yo. Çalışıyor Ayakla. abi niye Ayakla. çalmıyorsun? Kanka çalışıyor. Ha kickstart mı? Yok kickstart. Ayakla. ben bilmiyorum. Trafikte şöyle gidiyor, bir sıkıntı. stop etti. Tamam ışıklarda- stop etti. Dön arkana bir dakikada ittir ayağını Ya devam hoş et. değil ya ben de yaşamak istemem ama. Ben ya bilmiyorum. Ya ben bir seviyorum. elektronik Ben ateşleme seviyorum de öyle bir şeyleri. Elektronik kickstartlar var. Basıyorum marş basıyorum. Yani o Ben öyle şeyleri seviyorum yani. öyle seversin canım o işte. Sen İşte onu ama seviyorsun. demek istediğim Aynen bu. işte Tabii. zaten. Sen- Kendi Motorunuzda aramızda neyi bir konuda sevdiğinle tartışırız yani. alakalı. Aynen. Ya ben kalkıp ama bunda süper sporta laf atmıyorum Evet. yani. Sonuç olarak herkesin hayatına kimse karışamaz. Biz kesmeye devam ediyoruz. Önü bir tur kısalttık. Arkasından işte görsel anlamda bizi tatmin etmediği için bir tur daha kısalttık. Yani çok fazla ilerleyemedik dediğim gibi. Bir de neler yaptık? Şu deponun altında ıvır zıvır bir sürü Fabrikanın boşuna parça- yapmış olduğu Fabrikanın- demirler vardı. Demir parçaları. Aynen onları kestik. Bu alt kısmı da boşalttık. Tabii ki şu an bunu sadece kesip bıraktık. Daha buraları da kesilecek ve tesviye işlemleri olacak. Ondan sonra bakacağız depoyu nasıl bağlayacağımıza. Ama şimdilik genel bir görseli yansıtması açısından bunu da koyduk. Arka tarafta da muhtemelen bunları da keseceğiz. Ve işin sonu Bobbersel'e Bobbersele. döndük. Böyle gösterişli bir Bobbersel'e galiba yapabiliriz, öyle planlarımız var. O şekilde devam ediyoruz. Çok da ilerlemedi aslında bu süreçte motor. Şimdi bir tur daha kısaltacağız. Tabii. Aynı işlemleri bir daha. Evet. 2 ileri bir geri. İki ileri, Ama bir bu geri. öyle olması gereken bir motor. Ben şunu kaldırayım. Ayağını kaldır kanka. Kenara düşmesin, bir şey gelmesin başına. İyi sökelim o zaman. Tamam ben o zaman Tabii bu başlıyorum. artık bizim de biraz aslında şov motorumuz gibi bir şey oldu. Oha ne kadar hızlı lastiği söktü gördün mü? Ben genelde önden başlarım. Ben yüzden. arkadan başlamıyorum. Önden başlayanlar hızlı söküyor işte. Eski videolarda görüyoruz. Meğer hilesi buymuş. Hazır söküp üstüne takmış. Hazırlıyor her şeyi. Tasarımıyla alakalı biraz daha bilgi
Abi şöyle bir durum var aslında. Çok böyle yakın. Yakın durmayın diyecektim. Durma derken fırladı zaten. Bunların hepsi bize delil. Yarın bugün bize bir şey derler de bileyim efendim. Kesmeyiz canım, buna çıktık yayı fırladı diye ne olacak yani? Dur bir dakika dur onu ben şöyle Elle yapacağım. çekiliyor. Ha, elle dönüyor zaten dönmesi lazım. Ha, dönüyor. Buradan bastık ya. Şöyle bir şey yapacağım. Basık araç. Tabii. Viraja giremeyeceksin. Eyvah yandık. Ne yaptın? Niye geri taktın? Okeyiz. Tasarım konusunda tekrardan açıklayalım bakalım neler yapacağız. Var mı kafanda bir şeyler? Ya deponun boyasıyla alakalı bir fikrim var aslında. Onu böyle bir karaladım üstüne ama. Deponun boyasına gelene kadar. Abi tasarım bubble yapıyoruz işte yani. Eyvallah. Sordun cevaplıyorum. Sonra sen de cevaplarsın. Burayı sinek var da biz deli değiliz. Şöyle bir karalama yaptık üzerine de kabaca fikirler, beyin fırtınası oluşturabilmek adına. Böyle bir çerçeve açılabilir. Altın sarısı varak. Altın varaklar kullanarak. Kenarlarına Fırça fırça şekli. işçilikleri geçilebilir. Ortaya da bir pinsel fırça pinsel. işçiliği geçilmesi lazım. Arka çamurda Yani da çünkü olur büyük ihtimalle. Aslında döneminin şeyini yansıtması, Tabii, dönemini tabii yansıtması canım lazım. yani. O yüzden fırça işçilikleri, varak işçilikleri. Ya zaten şöyle bir Yapmak old school, istiyoruz. old school chopper deyince akla mesela şasi rengiyle motor rengi aynı Aynen. renk mesela o çok Bordo. kült bir hareket. Bunda bordo Öyle bordo yapacağız. gibi bir renk gidecek. Onun dışında pinstripe'lar olur kesinlikle. Hem deponun ortasında olur, çamurluğun arkasında olur. Motorun adını buraya büyük ihtimalle Yazarız. Gene yağlı boyayla bir kaligrafi yaparız oraya. Bir tarafa motorun adını yazarız, bir tarafa Vestaris Çıkar- yazarız. aynen. Olmazsa buraya motorun adı yazılır, burası daha küçük alan falan. Bakarız. Motor nereden güzel gözüküyor? Bu taraftan Oraya güzel yazarız. gözükecek, buraya yazarız. Onun dışında çok ayrıntı var aslında yani tasarımda çok ayrıntı var. Yani şunun uzunluğu bir ayarlansa mesela bu sefer ona gidon gelecek. O gidonun da ayrıntıları olacak. Yani öyle Şeyleri de- dümdüz bir gidon boru kıvırdık yaptık olmayacak. Bu arada- Orada da bir sürü tornada işlerimiz gerekecek Aynen, şeyler zaten olacak sadece yani. kesip de olmadı falan. Bir de onu söylemeyi unuttum. Ön fren merkezinin montaj ayakları, burçları falan da Tabii, işlendi. aynen. Yani öyle şeylere de biraz kafa patlattık ki sonradan işte biraz daha kısaltsak daha iyi olur dedik ve devam ediyoruz. Onun dışında Detay daha, çok detay. tabii bloğu taşıyan bu mesela buraya belki bir detay bloğu taşıyan şeyi biz kendimiz tasarlayabiliriz parçayı. Onun dışında aktarmalar var. Ya Vites şimdi aktarma çubuğu falan, Bu onlar tarz bir şeyler projelerde yapılabilir. olmuyor. Aldım taktım Yok. geçtim olmuyor. İşte şeyde de çok satılıyor yani yurt dışında ya da özellikle Amerika'da. Adam sana boyasız ham çamurluk veriyor böyle tekerin yarısı kadar. Sen alıyorsun istediğin gibi kesiyorsun. biçiyor. Onun montaj ayaklarını satıyor. Onları kaynatıyorsun falan. Aslında kendini yapıyorsun. Ama işte hazır parçalarla yapıldığı zaman biraz garajda kendin yapmışsın. Işın gibi Evinin oluyor. garajında yapmışsın gibi oluyor. Siz konuşana Kafa kadar ben patlatmak ön lazım. takım söktüm. Helal sana. Bravo. Ama bir şey diyeceğim, eldivenlerini çıkar. Niye? Abi ondan sonra ellerin temiz diye diyorlar ki bu motoru sen yapmıyorsun. Arkada başkaları yapıyor. Alsın motor getirsin kim yapıyor görsün. Kalk gidelim amına koyayım. Gergin anda. Evet. Bunu zaten daha önceden işaretledik. Tamam, delelim. Yapıştır. Keseceğiz, deleceğiz. Ben nerede senin çırağın oldum ya? Sen mi? Ne bileyim. Bak ben böyle buradan tutayım, sen buradan tut. Beraber keselim. Ben söyleyeyim mi size? Ha, hadi bakalım. İyi kurtardın beni. Yolu boklu... Yok. Sıçtım. Heyecanlandım. Mikrofondan oluyor. Evet, oksijeni açalım tabii. Oksijeni açmazsak. Ne yapıyorsun şimdi Ertan? Şimdi barbekü zamanı.